Sana şu an somut bir sahne vermek istiyorum. Önemli bir sunum yaptın ya da bir karar aldın ve o karar işe yaramadı. Ya da bir şey söyledin, söyledikten hemen sonra yanlış çıktı. O an ne oluyor içinde? Çoğumuz için tanıdık bir ses devreye giriyor. Nasıl yaptım bunu, neden yaptım, başkası olsa böyle yapar mıydı gibi. Ve bu sesler saatler, bazen günler boyunca dönüyor. Olayı tekrar tekrar kurup tekrar tekrar oynatıyoruz. Öğreniyoruz gibi hissettiriyor ama hissettirdiği şey ile gerçekte olduğu şey arasında büyük bir fark var. Bugün o farkı konuşmak istiyorum. Çünkü hatadan gerçekte ne zaman öğrenildiği ve ne zaman öğrenilemediği hem benim pratiğimde hem de etrafımdaki insanların hayatında yıllarca çok net şekilde ortaya çıktı. Utanç çok erken yaşlarda öğrenilen bir tepki. Hata yaptın, utanılacak bir şey yaptın, bir daha yapma. Bu koda göre utanç düzeltici bir mekanizma. Hatadan korutan bir his. Ama bunu bir metaforla düşünelim. Hata bir yangın, utanç ise yangın söndürme sistemi. Sistem devreye giriyor, alevi söndürüyor, iyi görünüyor. Ama o yangın aynı zamanda bir sinyal taşıyor. Bir şey yanlış gitti. Nerede, neden? Bu sorunun cevabı alevle birlikte söndürülüyor. Geriye ne kalıyor? Yanık bir alan ve o alan incelenmeden bırakılıyor. Carol Berg 1990'larda yaptığı çalışmalarda çok ilginç bir şey ortaya koydu. Öğrencilere zor bir test verdi. Testten sonra bir gruba çok zekisin dedi, diğer gruba çok çalıştın dedi. Sonra bir dahaki testi seçmelerini istedi. Kolay mı zor mu olsun? Zeki diye övülen grup büyük çoğunlukla kolay testi seçti. Çünkü zor testte başarısız olursa zeki imajı sarsılırdı. Yani artık öğrenmek için değil, görünmek için çalışıyordu o grup. Hata bir tehdit haline gelmişti. Çalışkan diye övülen grup ise çoğunlukla zor testi seçti. Çünkü hata onlar için bir tehdit değil, bir bilgiydi. Burası zor. Buraya daha fazla çalışmam lazım. Öyle bir veriydi onlar için. Aynı öğrenciler farklı bir cümle. Ve hata karşısında tamamen farklı iki mekanizma. Utancın gerçek işlevi korumak değil, kapatmak. Biraz daha içeri girelim. Utanç beyin için sosyal bir tehdit sinyali. Sen yanlışsın, değersizsin mesajı. Ve beyin bu sinyale çok hızlı, çok otomatik bir şekilde yanıt veriyor. Kapat, uzaklaş, kendini koru. Bunu bir bina alarm sistemi gibi düşün. Yangın alarmı çalıştığında ne olur? Herkes dışarı kaçar, kapılar kapanır. Sistem koruma moduna geçer. Bu doğru bir tepki. Ama kapılar kapandığında içeride ne kalıyor? Öğrenme kapıları da kapanıyor işte. Tam da hatanın incelenmesi gereken an, yani en değerli bilginin üretileceği an, beyin o anı işlemek için değil, ondan kaçınmak için kullanıyor. Ve bu kaçınmanın somut bir sonucu var. Aynı hata tekrar ediyor. Çünkü hiç incelenmedi. Sadece yaşandı ve hemen gömüldü. Şimdi bunu bir örnekle somutlaştıralım. Uçak kazalarda araştıran kurumlar 1970'lerden itibaren tuhaf bir şey fark etti. Pilotlar hata yaptıklarında bunu rapor etmiyordu. Çünkü rapor etmek ceza anlamına geliyordu. Bu yüzden küçük hatalar gizlendi, birikti ve büyük kazalara zemin hazırladı. Sonra bazı ülkeler gizli raporlama sistemleri kurdu. Pilot hatasını bildiriyor, kimse cezalandırılmıyor. Hata sisteme giriyor ve tüm pilotlar o bilgiden, o bilgi havuzundan öğreniyor. Sonuç, havacılık bugün insanlık tarihinin en güvenli ulaşım biçimi haline geldi. Utanç kültüründen veri kültürüne geçişin bedelini ölçebiliyoruz. Çok net. Aynı şeyi tıp dünyasında da gördük. Mortality and morbidity toplantıları, yani ölüm ve komplikasyon tartışmaları. Cerrahlar düzenli aralıklarla bir araya gelip işlerin kötü gittiği vakaları açık açık konuşuyor. Bu utandırmak için değil, sistemin öğrenmesi için. Bu kültürün yerleştiği hastanelerde hatalar azalıyor. Çok azalıyor. Çünkü her hata sistemi besliyor. Bir dahaki seferin bilgisi haline geliyor. Bireysel düzeyde de tam olarak aynı mekanizma çalışıyor. Pratikte bunu çok gördüm. Birinci tip hata yapınca içe kapanan, sessizleşen, nasıl yaptım bunu döngüsüne giren. Bu insanlarda belirgin bir kalıp vardı. Aynı hatalar tekrar ediyordu. Aynı çıkmazlar tekrar geliyordu. Tembel oldukları için değil. Çoğu son derece çalışkandı ama utanç o kadar ağır hissettiriyordu ki insan bir an önce oradan çıkmak istiyordu. Analiz yapmak için değil, bitirmek için. İkinci tip grup hata yapınca duraksayan, ne oldu burada diye soran, cevabı olmak zorunda da değil. Sormak yeterli. Şimdi bu ayrımı bir metaforla netleştirelim. Aynı olayı iki farklı insan işliyor. Birincisi hakim, ikincisi bilim insanı. Hakim olayı dinliyor, suçluyu arıyor, hükmü veriyor. Sen hatalısın, cezası şu. Bilim insanı aynı olayı inceliyor, veriyi topluyor, hipotez kuruyor.
Burada şu oldu, neden? Bir dahaki seferde ne farklı yapabilirim? Aynı olay iki farklı işleme biçimi. Utanç bizi hakim koltuğuna oturtturuyor. Daha doğrusu sanık. Hem davacı hem sanık olan. Ve mahkeme oturumu başlayınca öğrenme duruyor. Veri ise bizi laboratuvara götürüyor. Orada haklı veya haksız yok. Sadece ne oldu ve bundan sonra ne öğrenebilirim sorusu var. Dil burada kritik bir rol oynuyor. Bunu mesleki çalışmalarda çok net gördüm. Ben başarısızım bir kimlik cümlesi. Değiştirilemez, kapatır. Bu adım işe yaramadı, süreç cümlesi. İncelenebilir, açar. Beceriksizim kimlik, kilitler. Burada bir boşluk var, veri. Çözüme yönlendirir. Kelimeler düşünce değil ama o düşünceyi şekillendiriyor. Ve o şekil hatanın ardından ne yapacağını belirliyor. Birinci gruptaki insanlar zamanla denemekten vazgeçti. İkinci gruptaki insanlar devam etti. Her ikisi de hata yapıyordu. Ama ikincisi hatayı yakıt olarak kullanabiliyordu. Bir çocuğun yürümeyi öğrendiğini düşün. 2 yaşına gelene kadar ortalama 2000'den fazla kez düşüyor. Her düşüşte bir bilgi üretiyor. Denge nerede, ağırlık nasıl dağıtılır, adım ne kadar büyük olabilir? Hiçbir 2 yaşındaki çocuk düşünce içine kapanmıyor. Kalkıyor çünkü henüz utanç o döngüye girmemiş. Sonra okul başlıyor, sosyal kıyaslamalar başlıyor ve o otomatik düş, kalk, öğren döngüsü yavaş yavaş yerini düş, utan, kapat döngüsüne bırakıyor. Değişim bu döngünün yeniden kurulmasıyla başlıyor. Geçen 2 haftada şunları konuştuk. Bilgi tek başına değiştirmiyor ve motivasyon başlamadan önce gelmiyor. Bu hafta şunu ekledik. Hata karşısında utanç tepkisi öğrenmeyi kapatıyor. Bu üçü birlikte bir şeye işaret ediyor. Değişim daha fazla çabadan değil, döngünün doğru kurulmasından geçiyor. Bilgiyi döngüye sokmak gerekiyor. Hareketi döngüye sokmak gerekiyor. Ve hatayı, belki de en önemlisi bu, döngünün içine sokmak gerekiyor. Çünkü hata dışarıda kaldığında sistem körleşiyor. İçeri girdiğinde ise sistem öğreniyor. Önümüzdeki hafta farklı bir soruya bakacağız. Tüm bu çabaya rağmen neden hala aynı yerde hissediyorsun? Karmaşanın gerçek kaynağına gideceğiz. Bir dahaki hata geldiğinde ki gelecek. İçindeki o sese dikkat et. Nasıl yaptım bunu mu diyorsun? Yoksa ne oldu burada diye mi soruyorsun? Birinci soru seni mahkemeye götürür. İkincisi laboratuvara. Laboratuvarda öğrenme var. Mahkemede yalnızca hüküm.